Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kıymalı gerçek su böreği tarifi paylaştım. Muhteşem oluyor eğer bu yöntemle yaparsanız. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 7 tane yumurta var. Ancak yumurtalar çok küçük olduğu için ben 7 tane kullandım ama normalde 5 tane kullanıyordum. O yüzden sizlere tam olarak 5 tane kullanmanızı tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmına yine bu malzemelerin bütün detaylarını yazacağım. Toplamda 4 su bardağı da un kullandım. Unu yavaş yavaş vererek önden bu şekilde karma yaptım. Kıvamı birazcık ağırlaştıktan sonra ellerimle hemen yoğurmaya başlayacağım. Bu arada sadece su böreği için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Yani un, yumurta ve tuz. Artık hamuru yoğurmaya başladım. Hamuru yoğurdukça elinize yapışacaktır. Çok fazla lütfen un takviyesi yapmayalım. Ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor ki su böreğimiz lezzetli olması için. Evet, hamuru ortalama 5-6 dakika boyunca yoğurdum ve hemen şimdi bir kaseye aldım. Üstünü kapatıp yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bu hamuru güzelce dinlendireceğim. Ben de şimdi hemen kıymasını hazırlıyorum. Toplamda 300 gram kıyma kullandım. Kıymayı bu şekilde hemen tavaya aldım. Hiç yağ koymadan kendiliğinden kavrulmasını bekleyeceğim. İçine bir miktar tuz ve istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Çok fazla yoğun olmasın baharatlar. Kesinlikle soğan kullanmayalım. Çünkü su böreğine kesinlikle soğan girmez. Sadece kıymayı kendi başına kavurmanız yeterli olacaktır. Aradan 15 dakika geçti. Hamur görmüş olduğunuz gibi çok güzel dinlendi. Ele yapışan bir hamur. Gerekirse tezgahı birazcık unlayabilirsiniz. Şimdi hemen toplam 10 eşit bezeye ayırıyorum. Yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir, bir yöntemdir. Güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Ben kıymalı yaptım. İsterseniz peynirli veya mantarlı yapabilirsiniz. Mantarlı hiç tattınız mı bilmiyorum ama çok güzel oluyor. İstiridye mantarı ve kültür mantarını karıştırıp kavurup bu börekte kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah onun da tarifini yayınlayacağım. Bezeleri hazırladım. Toplamda 10 eşit bezeye ayırdım. Şimdi ben üstlerini örtüyorum ki kurumasın diye. Yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendirdikten sonra hemen açmaya başlayacağım. Ben bezelerin tamamını açtım. Geriye 3 tane beze kaldı. Şimdi bir tane bezeyi hızlı bir şekilde nasıl açtığımı göstermek istiyorum. Diğer 2 bezeyi de birleştireceğim. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Yumuşak bir hamur olduğu için tabii ki de elinize yapışabilir. Bu nedenle undan yardım alabilirsiniz. Hemen açmaya devam ediyorum. 32 santimetre çapında bir tava kullandım. Açmış olduğum beze tavadan bu şekilde büyük olması gerekiyor. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Dakikalar içerisinde ben bütün bezeleri açtım. Geriye 2 tane beze kalmıştı. Bu şekilde birleştiriyorum. Tabii ki de göz kararı bir tane böyle büyük beze hazırlayabilirsiniz ama net bir şekilde görmeniz için ben böyle birleştirdim. Bu arada bu bezeyi biz tavanın altına sereceğimiz için bu bezenin diğerlerinden büyük olması gerekiyordu. Biraz sonra net bir şekilde göstereceğim. Undan yardım alarak açmaya devam ediyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka bezeler yani açtığımız bezeler ince olması gerekiyor. Birazcık ekranda biraz sonra göreceksiniz kalın gibi duruyor ama ince olması gerekiyor. İnce olursa su böreği lezzetli olacaktır. Hamur eğer yumuşak olursa yine su böreğimiz çok lezzetli olacaktır. Hamur sert bir hamur olursa ve bezeler de kalın olursa su böreği lezzetli olmayacaktır.
Evet, artık bezeyi açtım. Hemen şimdi tavanın boyutuna göre ölçeceğim. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Dip çekim yaptığım için bu bezeler, açtığım bezeler kalın gözüküyor ama çok ince. Hemen tavayı ortasına koydum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar büyüklükte olması gerekiyor tavayla ölçtüğümde. Hatta birazcık daha açacağım. Evet, açmış olduğum bezeleri ben bu şekilde üst üste koydum. Havalar soğuk olduğu için birbirine yapışmadı. Yine de bu şekilde koyarsanız da ara ara lütfen kontrollü olalım. Üstlerini de örttüm ki hatta 2 tane bezle örterseniz çok çok daha iyi olacaktır. Kurumasın diye. Artık su böreğini pişirmeye başlıyorum. Tavayı 1 tatlı kaşığı yağla güzelce yağladım ve en son açmış olduğum büyük bezeyi hemen tavaya bu şekilde seriyorum. Altına sermiş olduğum bu yufkayı haşlamadık. Haşlamanıza gerek yoktur. Yanıma ben bir tane süzgeç aldım ve altına da bir tepsi koydum. Biraz sonra haşlayacağım bu yufkaları bu süzgecin üstüne koyacağım ki suları gitsin diye, su böreği hamur olmasın, lezzetli olsun diye bu işlemi yapacağız. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir tencereye bir miktar su aldım göz kararı. Üstüne 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. 3 dakika sonra yufkaları haşlamaya başlayacağım. Yani tuzu attıktan sonra güzelce karıştıralım ve 3 dakika daha bekleyelim. Ardından yufkaları haşlayabilirsiniz. Su böreğinin en önemli püf noktalarından bir tanesi bu haşlama suyun içerisinde mutlaka kaya tuzu kullanmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Asla yırtımı olmayacak, erime olmayacak, parçalanma olmayacak. Kesinlikle sofra tuzu kullanmayalım. Mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor. Bu gerçekten de çok önemli bir püf noktasıdır. Yufkayı tencereye aldıktan sonra suyun böyle fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. Bu da önemlidir. 30 saniye sonra, yani 30'a kadar saydım. Ardından hemen soğuk suya aldım. Bu çok önemlidir. Soğuk suda beklerken diğer yufkayı hemen tencereye aldım. Burada birazcık seri olmamız gerekiyor. En aksiyonlu bölümü burası. Birazcık pratik olmamız gerekiyor. Yufkayı soğuk suya aldıktan sonra hemen bu şekilde soğutuyorum yufkayı. Ve hemen ellerimle nazik bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru suyunun akmasını sağlayacağım. Yani aşağıya doğru biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Sıkacağım. Ardından da bu şekilde bir süzgecin üstüne koyacağım. Evet, seri bir şekilde diğer yufkaları da haşlıyorum. Birisini tavaya yerleştireceğim. Diğer yufkayı koyacağım. Eğer 2 kişi olursa evde çok güzel olur ama ben tek başıma her zaman su böreğini yapıyorum. Hem de tava yapıyorum. Bir günde 5 tava yaptığımı bilirim. Kesinlikle gerçekten de iş kavradığınız zaman zor olmayacaktır. Kolaylıkla yapacaksınız. Tavaya döşemeden önce süzgece aldığım yufkayı da bu şekilde bir peçete yardımıyla suyunu alıp hemen tavaya serebilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim. Evet, 30'a kadar kaldı. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle parçalanma olmadı. Dediğim gibi çok dip çekim yaptığım için burada yufkalar kalınmış gibi gözüküyor ama bu kadar kalın değil. Çünkü çok yakın bir çekim yaptım. Yufkalar incedir, bu önemli. Bu arada soğuk suyu da lütfen 3 defa yufkadan sonra değiştirelim. Mutlaka suyunun soğuk olması gerekiyor. Bu da çok önemlidir. Soğuk suda da fazla kalmayacak. Sadece 1 dakika, en fazla 1 dakika kalması yeterlidir. Yani elinizde soğuttuktan sonra hemen bir süzgece alalım. Bu da önemlidir. Yufkaları da sermeye başlıyorum. Bu arada toplamda 150 gram tereyağı kullandım. Tereyağını erittim. Alt tabanına bir miktar döktükten sonra fırçayla gezdirdim. Hemen üstüne haşlamış olduğum yufkayı serdim. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen yukarıdan aşağıya doğru narin bir şekilde sıktıktan sonra böyle bir süzgecin üstüne alıyorum. Biraz sonra hemen tekrardan tavaya sereceğim. Yani bütün katmanları bu şekilde olacak. Bundan sonraki katmanları bu şekilde olacak. 2 tane serdikten sonra çok az kıyma. Yine 2 tane yufka serdikten sonra birazcık daha kıyma serpiştirebilirsiniz. Her yufkadan sonra yağlıyorum. Bu arada gerçekten de burası çok seri olmamız gereken bir yer. Eğer yetiştiremezseniz su ocakta kaynasın. Hiçbir sakıncası yoktur. Önemli olan bu yufkayı soğuk suyun içerisinde çok fazla bekletmeyelim. Yani buradaki işlemleri çok seri bir şekilde ilerletelim. Su boş yere kaynayabilir. Eğer yetiştiremezsek yapacak bir şey yok. Ardından hemen diğer işlemlere devam edebilirsiniz.
3 tane yufka serdikten sonra bir miktar kıyma ilavesi yapacağım. Kıymanın içerisinde soğan yok. Su böreğine soğan kesinlikle yakışmıyor. Mantarlı da yapmış olsaydım kesinlikle soğan kullanmayacaktım. Kıymanın içerisinde sadece tuz var. Eğer çok kuru olursa bir miktar kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, hemen yine süzgeçten almış olduğum yufkayı serdim. Üstüne bir miktar tereyağı ile yağladım ve ardından diğer işlemlerime devam edeceğim. Yine 2 tane yufka serdikten sonra bir miktar daha kıyma ilavesi yaptım. Toplamda 300 gram kıyma kullandım. Artık son yufkayı üstüne örtüyorum. Bu arada en son yufkayı da ben haşlamadım. İsterseniz haşlayabilirsiniz. Buradaki tercihi tamamen size bırakıyorum. Birazcık gevrek oluyor. Eğer gevrek seviyorsanız üstün hafif ama çok fazla değil. İstiyorsanız haşlamayın veya ikinci yaptığınızda haşlayarak damak zevkinize göre bundan sonrakilerini hazırlayabilirsiniz. Ve şimdi geldik en önemli püf noktasına. Burası çok önemlidir. Ocağın en büyük gözünde en kısık ateşten birazcık yüksek ayarda. Toplamda 20-25 dakika boyunca, hatta 28 dakikada olabilir. Bu yüzeyini pişireceğiz. Ama lütfen dikkat edelim. Sabit bir noktada kesinlikle tava kalmayacak. Her 3 dakikada bu şekilde yerlerini değiştirelim. Bazen ucunu alalım, bazen ortasını alalım. Aynen bu şekilde kolaylıkla pişirebilirsiniz. Aradan 25 dakika geçti. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Gerçekten de çok şahane duruyor. Görmüş olduğunuz rengin aynısıdır. Yer yer değiştirmek çok önemli. 25 dakika boyunca pişti, kızardı. Yüksek ateşte olsaydı yanardı. İçinin güzel çekmesi gerekiyor. Bu çok önemlidir. Şimdi tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı aldıktan sonra tekrar böreğin diğer yüzeyini pişirmek için ocağa hemen alıyorum. Evet, artık bu yüzeyde 25 dakika boyunca ocaktaydı. Yer yer değiştirerek yine aynı yöntemle pişirdim. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Artık ters çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi arka yüzeyi de çok güzel nar gibi kızardı. Tavada pişirmemizin en önemli püf noktasını hemen belirtmek istiyorum. İçini çeke çeke pişiriyoruz. O yüzden de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle su böreği fırında pişmez. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Fırında eğer pişerse içi hamur olur. Kesinlikle su böreğinin fırında pişirilmesini önermiyorum. Bu çok önemli. Yine bir püf noktalarından bir tanesidir. Börek yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendi. Şimdi hemen kesip içini sabırsızlıkla sizlere göstermek istiyorum. Sadece 15-20 dakika boyunca dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi içi kesinlikle hamur değil, böyle tane tane olacak. Kalınlığında görüyorsunuz yufkaların. Yani kesinlikle kalın olmayacak. Böyle ince olması gerekiyor. Açarken birazcık kalınmış gibi göründü ama aynen bu şekilde olması gerekiyor. Gerçekten de muhteşem oldu. Kıymalı çok lezzetli oluyor ama ilk defa yapanlara peynirli yapmanızı tavsiye ediyorum. Kıymalı belki sizlere ağır gelebilir. Oysa az kıyma kullandık ama bazılarına ağır gelebilir. O yüzden peyniri de çok güzel oluyor. İnşallah yakın bir zamanda mantarlısını da yayınlayacağım. Detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi içi kesinlikle hamur değil, çok güzel çekti. Zaten tavada yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. İçi asla hamur olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Çok yakından çekiyorum ben. Muhteşem bir börektir. Tarifime her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını ve püf noktalarını da tek tek yazacağım.
Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.